Şunlara bak. Layık benden gidiyor. Ya teyzem ne alakası var ya? Senin kafan yanmış. Her şeyi layık diye var. Menopoz teyze tamam git ya. Laiklik. İlkokuldan beri din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak anlatıla gelen laiklik mefhumu aslında bundan çok daha öte bir şeydir. Gerçekten laikliği anlamak istiyorsak öncelikle ülkemizde bu kavram ile ilgili ifade edilen tüm söylemleri unutmak gerekir. Çünkü laikliği Fransa'dan ithal ettiğimizden olsa gerek tam olarak doğru anlamadığımız söylenebilir. Türkiye'de laiklik farklı yorumlanmaktadır. Kimine göre pejoratif olarak din düşmanlığı şeklinde yorumlanır. Kimilerine göre laiklik çevresini dinden arındırmanın muhteşem bir aracı olarak anlaşılırken, kimine göre ise sırf sömürgeci batıdan ithal edildiği için kötü bir şeydir. Biz bu videomuzda tüm bunlardan uzak, objektif bir şekilde umudumuz olan gençlere laikliğin hukuki, felsefi ve teknik olarak ne olup ne olmadığını anlatmak niyetindeyiz. Hukuki anlamda laiklik, siyasal iktidarın kaynağıyla ilgili anlayışın din dışında aranmasının bir sonucudur. Biraz da açarsak eğer, hukukun dini kurallar yerine akli esaslara dayanmasıdır. Mamafi, bu görüşte zayıf olan bir taraf vardır. O da hukukun sadece aklın ürünü olmadığı gerçeğidir. Hukukun esas kaynakları, yazılı kaynaklar, örf ve adetlerdir. Örf ve adetler de din ile şekillenir. Bu bakımdan hukukun aklı da kapsayan beşeri tecrübenin bir ürünü olduğu söylenebilir. Dolayısıyla dinler de bu tecrübenin parçasını teşkil eder. Yani bir demokrasinin dayandığı hukuku dini öğe ve etkilerden tamamen soyutlamak mümkün değildir. Bu sebeple laiklik dini yok etmek ile değil, sınırlarını belirlemek ile ilgilenir. Peki o zaman bu laiklik ne sebeple, hangi cüretle buna taliptir? Hangi gerekçeyle, hangi ortamda, nasıl doğmuştur? İşte geldik laikliğin tarihsel analizine. Yaygın fakat yanlış bir görüş, laikliğin bilimdeki gelişmelerin sonucu olarak doğduğudur. Buna göre bilimler geliştikçe dinler gerilemiş ve laiklik bilimsel bir ilke olarak hayat bulmuştur. Ancak bu yaklaşım laiklikle ilgili sosyal ve tarihi gerçeklere uymaz. Laiklik, bilimin bir eseri olmaktan ziyade Avrupa'da hayatın bir eseri, daha doğrusu bir gereği olarak doğmuştur. Bir başka deyişle laiklik, bilimsel tartışmalar, araştırmalar sonucu değil, sosyal şartların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi bu sosyal şartları ele alalım. Orta Çağ'da Avrupa'da devletlerin dinlerden veya dini mezheplerden birinin yanında yer alması, onu resmileştirip diğerlerini bastırmaya çalışması yıllarca süren iç savaşlar çıkarmış ve korkunç insan zayiatına yol açmıştır. Avrupa bu sorunu çözmenin yolunu ise sosyal birliğin çimentosu olarak din yerine başka unsurları ortaya çıkarmakta bulmuştur. Sonuçta dinin sosyal yapıştırıcı olarak kullanılmasından vazgeçilmiş, ortak vatandaşlık bağı, milliyetçilik gibi unsurlar dinin yerini almış ve laiklik böyle bir ortamda doğmuştur. Yani aslında Avrupa'nın bir iç meselesinin sonucudur. Ve onlar için hayati bir konudur. Çünkü küçük bir coğrafyaya sıkışmış büyük bir nüfusu aynı dine inandırmak, aynı dine inansalar da aynı mezhep, hatta aynı mezhep içinde aynı devlet yönetimi yorumunda uzlaştırmak oldukça zordur. Bu uzlaşma olmadığında birbirlerini kafir ilan etmeleri kaçınılmazdır. Bu durum herhangi bir fikir ayrılığından çok daha öte bir durumdur ve sonuçları yıkıcıdır. Tanrı bunu istiyor, Tanrı istiyor diye gerçekten inanan bir kişinin yapamayacağı şey yoktur. Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın isteği. Bu bakımdan din, siyasi kavgada kullanışlı bir savaş aleti olmaktadır. Yani laikliğin Avrupa'da ortaya çıkma ve ilk uygulanma sebebi de hadi din karşıtı bir rejim kuralım, ülkemizi dinin kurallarına göre değil, aklımıza, fikrimize, hazzımıza göre yönetelim, içkiler su gibi aksın, isteyen istediğiyle yatsın, kimse kimseye karışmasın, modernlik budur gibi sebeplerle arzu edilip uygulama bulmamıştır. Bunlar iyi veya kötü şeylerdir diye bir değerlendirme videomuzun konusu değildir.
Ancak şunu da bilelim ki toplumu yöneten ve yönlendiren sermaye sahibi üretici sınıflar sırf işlerinin yürümesi için laikliğin ortaya çıkmasını desteklemişlerdir. Yani meseleleri din vicdan özgürlüğünden ziyade tamamen duygusaldır. Çünkü onların ticaretlerini baltalayan en büyük durum Katolik, Anglikan, Protestan falan diye ayrışmalar olması, tartışma ve savaşlar çıkmasıdır. Diğer taraftan falanca kardinalin aforoz tehdidi ile Avrupa'daki güç sahiplerine zırt pırt karışması, siyasetlerini ve ticaretlerini baltalayıp milletin tüketimini kısıtlaması dinin dünyevi alandan kısıtlanması gereğini hızlandırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri de bu anlamda laikliğin öncü devletlerindendir. Onlar da başta Hristiyanlıktan kopalım da laik olalım diye değil, Avrupa'dan kaçtık geldik din mezhep tartışması yüzünden birbirimizi burada da doğramayalım diye bu ilkeyi benimsemişlerdir. Diğer taraftan dinlerin yapıları ve yasaları gereği kapitalizmin tüketim çılgınlığını sınırlaması dinin sonunu getiren etmenlerdendir. Özetle böylelikle doğmuş laiklik ilkesi Avrupa'da din ve devlet işlerinin ayrı tutulması mottosuna dayanır. Ancak bu durum devlet yapısını andıran bir inanç kurumu var olduğu müddetçe uygundur. Bu da ancak Hristiyanlıktaki kilise ile mümkündür. Bu ilkeye göre Fransa'da devlet kilisenin, kilise de devletin işine karışmaz. Birbirinden bağımsız kurumlardır. Türkiye'deki laiklik modelinde ise kilise gibi organize bir kurum olmadığından laiklik rayından çıkarılmış, din işleri de ters istikamette devlet kontrolüne girmiştir. Türkiye'deki laiklik modelinde devlet imamlarını kendi anlayışına göre yetiştirir ve yerleştirir. Hatta din işlerini şekillendirir. Bu bakımdan Türkiye'deki laiklik modelinin çağdaş dünyada bir benzeri daha yoktur. Dini devletin kontrolünden çıkarmayı değil, devleti dinin kontrolünden çıkarmayı amaçlar ve din adamlarını memur sınıfına dahil eder. Ancak laikliğin en temel anlamı devletin dinler karşısında tarafsız kalmasıdır. Bu laiklikteki tarafsızlık ilkesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Çünkü böyle olmasa, yani devlet dinlerden veya dini yorumlardan birini resmileştirirse devletin laik olduğu iddiası teknik olarak ortadan kalkar. Ancak devletin laiklik gereği dinler karşısına tarafsız olması bir dönemde yapıldığı gibi devletin toplumsal ortamı dinlerden temizlemeye kalkmasını da gerektirmez. Yahut bu tür bir teşebbüsü meşrulaştırmaz. Devletin dinlere karşı tarafsız kalmasının temel amaçlarından biri dini siyasi müdahale ve etkilerden uzak tutmaktır. Yani laiklik sadece devletin dini etkilerden kurtarılması demek değildir. Aynı zamanda ve daha önemlisi dinin devlet baskısından, yönlendirilmesinden ve istismarından kurtarılmasıdır. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olmalıdır. Yani o, dinlere özgürlüktür, dinlerden özgürlük değildir. Laiklik elden gidiyor. İrtica geliyor. Laiklik, niye laiklik gitmedi elden? Merak etmeyin, dinler hür bırakıldığı zaman laiklik elden gidecek değildir. Ancak aksi istikametteki yasaklamaların kendi isyancısını yaratacağını da unutmamak gerekir. Bireyler kişisel bir seçim yaparak dinle olan ilişkilerini asgariye indirebilir veya dini hayatlarından tamamen dışlayabilirler. Ama devlet vatandaşlarını dinsizleştirmeyi bir proje haline getirerek kamu zoru vasıtasıyla ve kamusal imkan ve kaynakları kullanarak bu projeyi hayata aktarmaya kalkmaz. Buna teşebbüs ederse devlet kendisi için bir çeşit yeni din yaratmış olur. Çünkü siyasal olarak devletin bir inanışı desteklemesi veya resmileştirmesi o inanış dinsizlik olsa da, hatta bilimsel bir ideoloji kılıfıyla ortaya çıksa da o anlayışı dogmatikleştirerek din kimliğine büründürür. Tarihi tecrübe bunun göstergesidir. Gerçek laikliğin öğretisine de ele alırsak eğer, 3 temel ilke üzerinde durmamız gerekir. Birincisi, demokratik devletin dini pratiklere temel insan hakları korunduğu müddetçe izin vermesidir. Bu kapsamda bir kişi balkonuna koyduğu çiçeğe yahut cebinde taşıdığı sigara paketine tapıyorsa da devletin inançlara müdahale etmesi demokratik devlet ilkelerine uymaz. Kurumsal laiklik doktrininin ikinci ilkesi eşitlik ilkesidir. Bunun anlamı devletin bir dini diğerine tercih etmemesi, dinlerden birini diğerine göre imtiyazlı bir muameleye tabi tutmamasıdır.
Haftalık tatil günlerinin seçimi, önemli dini olaylarda resmi tatil ilan edilmesi gibi uygulamalar çoğunluğun inanışına göre şekillenebilir. Yeter ki diğer dinlere mensup insanlar da benzer taleplerle ortaya çıktıklarında eşit saygı ve benzer muamele görüyor olsun. Laikliğin öğretisinin 3. ilkesi ise tarafsızlıktır. Bunun anlamı devletin dini kişileri veya dindar kurumları dini oldukları gerekçesiyle öyle olmayanlara tercih etmemesidir. Bu ilkenin eşitsizlik ilkesinden farklı hedefi dini bir tavrı veya tercihi olmayan kimselerin bundan dolayı eşitsiz muameleye tabi tutulmasının önüne geçmektir. Mesela devlette, memuriyette bulunan bir kimse dini inancı gereği sakal bırakmak istemesi gibi başka bir kimse de dini inancı gereği olmasa da başka bir sebepten veyahut keyfi bir sebepten istediği sakalı bırakabilme hakkına sahip olmalıdır. Tüm bu prensiplerin altına yatan tek gerçek ise bu ilkeler uygulanmadığı yerde özgürlüğün her zaman eksik kalacağıdır. Laiklik, özgürlüğün budandığı ortamlarda demokratik sistem idealiyle ters düşer. Evet, laikliğin ortaya çıkma sebebi, ihtiyaç nedeni ve prensipleri hesaba katıldığında Türkiye'nin gerçekten laik bir devlet olup olmadığı sorusu teknik olarak tartışılacak bir mesele olmaktan uzaktır. Asıl önemli olan mesele laikliğin doğru anlaşılması ve uygulanmasıdır. Hiç çoktan siyasette ilgilenen kimselerin bu kavramı doğru anlamaları ve anlatmaları elzemdir. Veyahut başka bir coğrafya ve kültürün sosyal şartları gereği ihtiyaçlarına binaen doğmuş olan bu ilke yerine kendi tarihimizden, kültürümüzden ve ihtiyaçlarımızdan doğmuş başka bir kabul, ilke ve kurallar bütünü oluşturmayı denemeleri gerekir.